Bugün size sadece prompt verip geçmeyeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz bu premium reklam videosunu sıfırdan birlikte yapacağız. Ve en önemlisi size yapay zekaya doğru bir yönlendirme vererek nasıl etkileyici ve gerçekten kullanılabilir reklam videoları oluşturabileceğinizi göstereceğim. Üstelik bu videoları sadece Instagram, TikTok ya da YouTube gibi sosyal medya platformlarında değil, ürün sayfalarında, landing page'lerde ve kendi web sitelerinizde kullanabileceksiniz. Mesela bugün oluşturacağımız reklamlardan birisi tam olarak böyle görünecek. Bunun için Oravan adında tamamen hayali bir kulaklık oluşturdum. Şimdi fikri vereceğiz, reklamın görsel dünyasını kuracağız, videoyu üreteceğiz ve çıkan hataları birlikte düzelteceğiz. Ayrıca şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir markanız var ve reklam bütçeniz aslında çok kısıtlıysa, bir ekibiniz yoksa, stüdyonuz yoksa bu tarz reklam videolarını gerçekten tek başınıza yapabilirsiniz. Bunun için doğru bir fikre ve prompta ihtiyacınız var. Ben aslında size şunu söylemiyorum. Tek bir promptla bu premium animasyonlu reklam videosunu hemen yapabileceğimizi söylemiyorum. Tabii ki de hatalarla karşılaşacağız veya istemediğimiz sahneler olacak. İşte bu durumlarda nasıl düzeltiriz? 30 saniyelik reklam videosunu nasıl premium hale getirebiliriz? Size hepsini detaylı şekilde göstermek istiyorum. Ve ayrıca reklam videosunu yaparken kullanacağımız modeller Cloud Fable 5 ve CDNS 2.5 modelleri. Şimdi bu modelleri farklı platformlarda kullanmayacağız. Tek bir platform altında kullanacağız. O platformun adı da TopView. Fakat şöyle düşünmeyin, ben size TopView platformunu uzun uzun anlatmayacağım. Gerçekten iş hayatınızda, normal hayatınızda aktif olarak kullanacağınız şekilde anlatacağım. Yani size bugün göstereceğim video gerçekten çok değerli. Çünkü biliyorsunuz ki artık yapay zeka ile video ürettiğimizden beri hem web tasarım dünyası değişti hem de reklam videoları değişti. O yüzden gerçekten bu tarz videoları bilmeniz gerekiyor. Çünkü aktif olarak projelerinizde kullanabilirsiniz. O zaman hadi gelin reklam videosunu yapmaya. Şimdi size TopView'ı göstermeden önce ve promptu da göndermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Elimizde sadece bir görselle aslında 30 saniyelik reklam videosu yapacağız. Bu görseli de şu anda ekranda görüyorsunuz. Metalik siyah gümüş bir kulaklık, Ora One logolu ve başka hiçbir şey yok. Yani ben TopView'da aslında uzun uzun teknik bir şey anlatmadım. Beni biliyorsunuz, ben promptlarda çok uzun aslında yazıyorum. İşte bu promptta o şekilde yapmadım gerçekten. Şimdi size detaylı şekilde de göstereceğim. Sadece karanlık, minimal ve premium bir reklam istediğimi söyledim. Mesajımız da aslında gürültüyü geride bırakın, önemli olan odaklanın. Süre 30 saniye, format 16'ya 9. Yani fark ettiyseniz gerçekten çok değerli bir marka sloganı yaptım. Ve reklam videosu da gerçekten şahane oldu. Ben bunu aslında birçok farklı platformda kullanacağım. Yani bu reklam videosunu aslında web siteye de koyacağım. Ve web sitede scroll'la beraber animasyonu yapacağım. Yani inanılmaz güzel bir web site olacak. Ayrıca mesela Instagram'a atacağım, işte YouTube Short'a atacağım. Bakın fark ettiyseniz birçok farklı yerde kullanabileceğiz. Ve bunu ilerleyen aşamalarda göreceksiniz zaten. Şimdi promptu size detaylı göstereceğim ve hemen platformda incelemeye geçeceğiz biraz. CDNS 2.5 modelini büyük ihtimal birçok farklı platformda görmüşsünüzdür. Çünkü şu anda çok meşhur ve ürettiği videolarda gerçekten değerli çıktığı siz de görüyorsunuz. Premium animasyonlu bir video yaptı, reklam videosu. Şimdi TopView'ın hoşuma giden diğer bir özelliği şu. Ultra yıllık planını tercih eden kullanıcılar CDNS 2.5 ile 60 gün boyunca sınırsız video üretimi yapabiliyor. Yani eğer siz sosyal medya hesaplarınıza aktif olarak video atıyorsanız veya benim gibi web site işleriyle uğraşıyorsanız bu tarz fırsatlar bizim için çok değerli. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi o zaman promptu verelim ve reklam videosunu oluşturalım. Şimdi ben hazırladığım promptu buraya yapıştırıyorum. Aslında burada sizin yapacağınız iki şey var. Yani modelin ihtiyacı olan iki şey. Birincisi tabii ki de prompt. Ne yapmak istediğimizi aslında kontekste burada detaylı şekilde söylüyoruz. İkinci olarak da görsel. Sizin bir görsele ihtiyacınız var ve o görseli referans alarak videoyu üretebilecek. Şimdi bende o görsel var ve promptu da size göstereceğim. Görsel tam olarak şurada indirilenlerde bir tane şu şekilde bir kulaklık modelimiz var ve videonun başında söyledim, aslında metalik gerçekten güzel bir kulaklık modelimiz var. Şimdi ben burada 30 saniyelik 16'ya 9 bir video üretmesini söyledim. Bu tamamen benim seçimim, 16'ya 9 olması. Siz farklı ölçülerde de üretebilirsiniz tabii ki de. Burada siyah, dark
minimal tarzda bir reklam videosu yapmasını söyledim. Yani premium aslında Dark Premium Stüdyolu bir reklam videosu baz almasını söylüyorum. Bakın en önemli akış burada şu. İlk olarak 0 ile 3 saniye arasında biz bir kulaklık görüyoruz. Sonrasında bu kulaklık parçalara ayrılıyor. Yani kendi parçalarına ayrılıyor. Tek bir sıra halinde. Biz kulaklığın içerisine giriyoruz. Kulaklığın içerisine girmemizin sebebi aslında orada hiçbir gürültüyü içine almıyor gibi bir hissiyat veriyorum ben reklam videosunda. Sonrasında kulaklığın içinden çıkıyor ve bütün parçalar tekrar yerine oturuyor. Yani bu reklam videosunu aslında birçok farklı büyük marka yapıyor. İşte Apple, Nike, yani Nike mesela ayakkabıyı parçalıyor, Apple kulaklığı parçalıyor. Yani inanılmaz kalıplaşmış bir reklam videosundan bahsediyoruz. Bu promptu aşağıya vereceğim. Zaten siz de üretebilirsiniz aynı modelle. Burada sizin kullanabileceğiniz aslında birçok farklı şey var. Bakın burada ben CDS 2.5'i seçtim ve model olarak da şimdi bu çok zor bir model olduğu için yani reklam videosu ben Fable 5'i seçeceğim. Opus 4.8 de seçebilirsiniz. Çünkü yorumlarda yazıyorsunuz işte çok fazla kredi yiyor gibi normal. Çünkü ben en yüksek modeli seçiyorum. Yani Opus 4.8'de de yapılabilir. Hatta ben ilk öyle denedim. Yani ilk o videoyu ben öyle ürettim. Ama eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız Fable 5'i kesinlikle öneriyorum. Ben size gösterirken Fable 5 ile yapacağım ve sonrasında hataları düzelteceğiz. Şimdi burada Fable 5 seçiyorum. Ayrıca bakın birçok farklı model var burada. Siz bunları da test edebilirsiniz. Bakın promptu da göndermeden evvel size şurayı da göstermek istiyorum kısa bir şekilde. Bakın yetenekler kısmında aslında birçok farklı yetenek var. Siz videoları oluştururken bunları da kullanabilirsiniz. Yani gerçekten güzel yetenekleri var. Biz bu videoda kullanmayacağız ama ilerleyen kısımlarda kullanabiliriz. Şimdi ben bu promptu gönderiyorum ve çıkan sonuca birlikte bakalım. Promptu gönderdikten sonra bizi bu şekilde bir kanvas karşılıyor. Bu kanvasın kullanımı aslında bence rahat. Size hemen göstermek istiyorum. İlk olarak eski yaptığım kısımda göstermek istiyorum. Bakın ben aşama aşama ne yaptıysam, hangi promptu verdiysem aslında bu şekilde yollara ayrılıyor. Bakın çizgilerle gösteriyor. Ve bunun kullanımı inanılmaz rahat. Çünkü bakın ben bu promptu verdikten sonra bunları oluşturmuşum. Aslında bunlarla alakalı falan. Yani nerede kaldığınızı unutabilirsiniz aslında. İnsanız normal. Ama bu Canva sayesinde unutmuyoruz. Ve bakın eklemeler falan yapabiliyoruz. Bakın görsel işte video gibi. Storyboard diyor mesela bakın. Tekrardan ayrı bir storyboard üretebiliyoruz. Yani bu Canvas'ı incelemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok sevdim kullanırken de. Şimdi burada da tekrardan üretecek, hala düşünüyor. Burada da aynı o yolları vesaire gösterecek. Şimdi ilk videoyu çıkarttı. Ben sonucu göstermek için çok heyecanlıyım. Şimdi nedenini anlayacaksınız birazdan. Bu arada video sadece görüntü olarak değil, ses olarak da var ve sesi de gerçekten çok iyi olmuş. Sadece düzeltmek istediğim bazı kısımlar var. Onu şimdi videoyu izledikten sonra göstereceğim. Video boyunca konuşmayacağım bu arada çünkü ses de var. Sesi de duymanızı istiyorum. Şimdi yakınlaştırıyorum biraz ve izleyelim. Ya inanılmaz yapmamış mı? Şu geçişe bakın ya. Bakın. Şu parçalayışı çok smooth değil mi? Ya inanılmaz yumuşak parçaladı ve şuradaki aslında o ışık parçacıkları sonrasında içerisine yavaşça girmesi ve çıkması. Sadece içerisinde biraz daha ışıklandırma yapsak bence çok daha iyi olur. Ve fark ettiyseniz çok fazla kenarlara doğru açılıyor ve hani ekranın dışına taşıyor. Yani bir kullanıcının görüş alanının dışına taşıyor. İşte bu birinci hata gördüğüm. İkinci hata olarak da şunu gördüm. Bakın burası bakın burası gayet iyi. Yani şuradaki ışık, içinde toplanması vesaire çok iyi. Ama sadece
içine girdikten sonra içindeki gücü bence tam gösterememiş fark ettiyseniz. Yani içine bir güç var. Hani bir gizli bir şey var ama çok hafif bir ışık yapmış. Bunu arttırmamız lazım ve şu ekranın dışına da taşmaması gerekiyor. Şimdi ben promptu hazırladım. Bu arada 30 saniyelik videoyu editlemesi gerektiğini söylüyorum. Yani düzenlemesi gerektiğini söylüyorum. Burada en önemli şey tekrardan tasarım yapmaması gerektiğini en başta söylüyorum ve bunu bütün promptlarımda kullanıyorum. Yani bu konteks değerli. Hep söylüyorum size. Yapay zekaya siz bir talimat verdiğinizde aslında onu yanlış anlayıp tekrardan bir tasarım yapabilir. Bunu en başta söylemeniz lazım. Asla tasarım yapma. Sadece belirli kısımları düzenleyeceğiz diyorum. Burada düzenlemek istediğim kısım şu: ekrandan taşmaması gerekiyor ve içerisine girdiğinde de o ışık animasyonunu arttırması gerektiğini söylüyorum. Zaten o kadar da uzun bir prompt yazmadım. Yani şu alan küçük zaten. Şimdi bunu göndereceğim. Düzeltilmiş haline birazdan bakacağız. Bu arada bunu timeline kısmına da görebilirsiniz. Mesela bunu tutup şuraya sürüklediğinizde bakın burada tek tek bu kısımları görebilirsiniz. İşte bakın bölebilirsiniz vesaire gibi birçok farklı şey var. Bakın scale kısmı var. Böyle oynayabilirsiniz. Hani gerçekten anlatılacak çok şey var ama tabii ki de tek bir videoda anlatamam bütün platformu. İnanılmaz uzun olur. O yüzden tekrardan Canvas'a geliyorum. Bu promptu gönderiyorum ve bakalım gerçekten düzeltebilecek mi? Bu arada şu anki hali bile inanılmaz iyi oldu. Yani ben bir web sitede kullanırım ya da sosyal medya hesabıma atarım. Ses olarak hem de animasyon tarafındaki smoothluk, işte düzgün açılışı vesaire, hatta ilk ürettiğim videodan çok daha iyi oldu. Bakın ayrıca şu kullanımı da var. Size onu da detaylı şekilde göstermek istiyorum. Siz hem buradan prompt verebilirsiniz hem de şu videonun üstüne geldiğinizde bakın clip edit kısmı var. Detaylı şekilde göstermek istiyorum. Çok iyi bir özellik. Neden? Şimdi mesela bu bütün videonun genel hattı, yani şu beyaz alan, nereyi düzeltmek istediğiniz kısmı buraya alıyorsunuz. Yani siz sadece belirli sahneyi düzeltebiliyorsunuz da. Burada prompt vermek harici bu şekilde de klip edit yaparak da belirli sahnelerde düzenleme yapabiliyorsunuz. Bunu size göstermek istedim özellikle. Bakın benim sıkıntım, yani istemediğim kısım tam olarak şurası. Biraz daha gelelim. Şurası aynen. Aslında tam olarak sıkıntı da değil. Bu da bir aslında tasarım şekli. Ama benim tercihim bu kadar ekrandan çıkmaması. O yüzden bu alanı aldım ve verdiğim promptu buraya yapıştırdım. Yani daha demin şu sağ kenarda yazdığım promptu aynısını aldım, buraya koydum. Siz bakın CDNS 2.5 modelini ayrıca burada görebiliyorsunuz ve ürettiğiniz modelin de piksel olarak burada görebiliyorsunuz. Burada 720p ama indirirken tabii ki de 4K, 2K şeklinde indirebiliyoruz. Şimdi bunu Start Edit diyorum. Edit yapacak. Sadece o bölümde, sonra bütün videoyu birleştireceğiz. Şimdi genel düzenlemeleri yaptı. Sadece şurada bir sıkıntı var. Bakın İlk olarak oradaki yayılmayı düzeltemedi. Aslında bu kötü bir şey değil. Hani şuradaki bütün parçaları ayırıp da gösterdiği için, ama buradaki ışık animasyonunu aslında arttırmış. Bakın. Mesela şurayı düzeltemedi. Bakın şuradaki açılmayı vesaire. Hani yakınlaşarak yapabilirdi gibi bir sürü şey var aslında. Prompt'la düzeltebiliriz bunları. Yani ama genel olarak kompozisyon çok iyi. İşte smooth'luk, akış çok iyi, tasarım çok iyi. Sadece bu tarz ufak tefek takılmaları vesaire oluyor. Bu da çok normal. Yani herhangi bir yapay zeka aracı zaten bu şekilde takılıyor. Birçok kez prompt vererek, yani birden fazla prompt vererek düzeltebiliriz. Ben size bu videoda detaylı bir şekilde hem iyi yönünü hem kötü yönünü bu şekilde göstermek istedim. Ama genel olarak sonuç çok iyi. Promptları bu arada aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi siz de alıp kullanabilirsiniz. Görseli de bırakacağım zaten. Videoyu kapatmadan tekrardan hatırlatma amacıyla söylemek istedim. TopView'da Ultra paketi yıllık alırsanız eğer CDNS 2.5'i 60 gün boyunca sınırsız kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir fırsat bu. Ortaya çıkan sonucu nasıl buldunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.